Fatiha. Selamun Aleyküm. Salatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Medede Sadat Ashab-ı Resul. Medede ve şehede. Sürma ve şabla fazla hasan şef. Muhammedin ve ahkal meded. Tarikatuna as-sahba vel hayr bil cemiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin aşr. Sadakallahu azim. Allah Azze ve Celle bu yemin ediyor. Bu mübarek günler galiba bu akşam ya yarın akşam girer. Tabi takvim olarak bu akşam gösteriyor ama gene de aya bakmak lazım. Bu 10 gece diyor. 10 gece büyük gecelerdendir. Bunları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmak ve büyük fazilettir. Normal günlerin orucundan daha iyi. Oruç tabi farz olan Ramazan'dır. Ramazan'ın dışındaki hepsi sünnet, nafile oruçlardır. İsteyen tutabiliyor, istemeyen tutmaz ama olanları tutmak, faziletli günler tutmak kazançtır, büyük bir nimettir yapabilene. Yapamadığında Allah affetsin. Son 8-9 tuttur. Ya en azından Arefe günü 9'unu tutmak iyidir. Onu kaçırmamak lazım. Tabi bu günlerde yapılan hayır hasenat da daha fazla kıymetlidir. Bu mübarek günlerde Arefe Cuma günü olursa cumartesi Hacül Ekber, yani o gün o sene Hacül Ekber senesi olur. Bilmiyorum bu sene nasıl yaparlar. Hacca gidenler artık oraya tabi oluyor. Onun Allah kabul eder Allah'ın izniyle. Hacül Ekber ise 70 hacılık sevabı var. Tabi ama şimdi yani bu seneler bir hacılık bile yapsa insan öpüp başına koysun derler. Hakikaten öyle çünkü çok zor gidiliyor. Allah ömür verirse yetişir insan. Yani vermezse sırası gelene kadar çoktan ahirette ertal etmiş olur. Ama onda niyet varsa niyetine göre Allah onun da hacılığını kabul etmiş olur. Çünkü dediğimiz gibi kolay mesele değil. Her gün daha zor oluyor. O da tabi Allah'ın hikmeti, Allah Azze ve Celle'nin hikmeti. Eskiden 6 ayda gidiyor. Bazıları bir senede ta nerelerden gelirlerdi. Gelene kadar 6 ay bir sene en azından 40 gün 2 ay falan sürerdi hacılık meselesi. Yol zordu. Oraya gidince rahat ederlerdi ama şimdi tersi oldu. O da dediğimiz gibi hac meşakkatli ibadettir. Kolay ibadet değil. Ne kadar istersen en lüks yap, gene sıkıntı olur. O sıkıntı da mümin için faydadır. Mümine ecir sevaptır. O sıkıntı çekti diye yaptı. Onun için yapmamak lazım. Hacca giden insan sabredecek. Kendi halinde başkasına eziyet vermeden hacılığını yapıp dönene ne mutlu. Çok güzel. Çünkü Allah Azze ve Celle
hacda kavga etmeyin, münakaşa yapmayın. Çok şeyler var. Hele bazı bizim aklı evvel Türk hacıları gidip orada siyaset konuşur, şunu konuşur, bunu konuşur. Ya sen zaten zor bela gitmişsin oraya. Siyasetten de kafanı sil bu siyaseti, politika meselelerini. Yani Allah'a yalvar, Allah Azze ve Celle o 3-5 gün orada yapar. Dünyadan kop. Hiç bakma ne yapmışlar, ne etmişler. Dünya oldu olalı zaten aynı şekilde gidiyor. Yani hiçbir zaman cennet olmamış dünya. Cennet Allah Azze ve Celle'nin yolunda olan o cennet O'nundur. Dünyada da cennet, ahirette de cennet. Yok dünyaya gidip de hacda sen yok şu parti, şu adam böyle yaptı, şu böyle yaptı. Ya bırak onları. O senin vazife değil. Hacda sen kendin sağlam dur. Kendine dünyayı unut. Dünyayı unut. Oradaki şeye bak. Namazını kıl. Çarşı pazar gerekmez zaten her tarafta artık çarşı pazar aynıdır. Hiç oradan buradan dolaşmaya gerek yok. Yapabildiğin kadar ibadetleri Mescid-i Haram'da Kabe'nin etrafında yap. Mescid-i Nebevi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde yap. Oturup da otelde yok bu otel çok para verdik. Otel tam Kabe ile beraber orada imamla biz odamızda tabi oluyoruz. Olursan Allah kabul etsin. Ama daha hayırlısı sen gidip orada Kabe'nin yanında tabi Kabe'nin yanında artık bırakmıyorlar da aynı yerde olsa yukarıda aşağıda bir yerde durup namazını ibadetini yapar. İnşallah Allah kabul etsin. Allah insanlara da nasip etsin. Niyet edenlere de niyetlerine göre versin inşallah. Ve minallah tevfik. El Fatiha.